Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere keyifle ördüğüm bu çok tatlı bebek tulumunun yapılışını anlatıyorum. Bebeklerin fotoğraf çekimleri için de çokça kullanılan tarzda bir tulum olmuş oldu. İsterseniz sizler de bu amaçla örebilirsiniz. Hatta ben de zaten yanına bir bandana patik ya da şapka patik takımı yapıp böyle bunu üçlü bir fotoğraf çekimi setine tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi anlatmaya başlamadan önce tulumu nasıl ördüğümü kısaca bir özetleyeyim istiyorum. Böyle tulumu aşağıdan yukarıya doğru ördük. Bu şekilde buradan başladım. Ön parçanın şuraya kadar olan kısmını ördüm. Sonrasında arka parçayı bakın yine buradan başlayıp böyle bu şekilde yine istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Daha sonra yani şuraya kadar ördükten sonra iki parçayı da buradan itibaren ikisini birleştirerek döndürerek örmeye başladım. Yani ön parçayı ayrı, arka parçayı ayrı örüp sonradan kenarları dikişle birleştirmedim. Dikişsiz bir tulum olmuş oldu. Dikiş olan tek yer aslında şu alt kısımda. Çünkü ayrı ayrı başladık. En son şu alt kısmı birleştirdik. Bu şekilde ördükten sonra bakın şöyle arka kısmında zaten arka kısmı şurada bıraktım. Burada bakın lastik geçtik şuraya. Burada bıraktım. Buradan itibaren sadece ön parçayı örmeye başladım. Sonrasında ön parçayı da bakın şöyle kol kesimlerine başladık. Buradan ördük. Burada bir lastikle şuraları kapadık ve sadece askı kısımlarını devam edip en sonda da buralara ilik açarak tulumu bitirmiş olduk. Bu kısmın şu askı kısmını ben istediğim uzunluktan biraz daha uzun örmüşüm. Aslında ölçüm yaparak ördüm ama bilmiyorum, uzun oldu benimki. Zaten bir tık uzun örmek istemiştim. Hatta bir iki tane böyle ilmek fazladan açtım. Böyle boyu uzatma, kısaltma şeklinde bir alternatif olsun diye. Ama istediğimden biraz uzun olmuş. Sizler biraz daha askıyı kontrollü şekilde ördüğünüz zaman bir sorun olmayacaktır. Şimdi şöyle ölçülerini vereyim. Bakın 45 santim kadar, yaklaşık şöyle askılarla birlikte 45 santim kadar bir ölçüsü var, boyu var. Askısız şekilde de 35 santimlik bir boyu var. Şöyle enini göstereyim. 27 santime yakın bir eni var tulumun. Bu şekilde ölçüleri. Şimdi videonun içerisinde tulumu tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım ayrıntılı şekilde. Ancak yine de anlamadığınız yerler olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Son olarak ip ve şişle alakalı bilgi vereyim. İpimde bakın şu şekilde bir iplik. 100 gramı 280 metre olan %49 koton, %51 akrilik içerikli bir iplik bu. Toplamda bir yumak ip kullandım bu tulumu örmek için. Şiş numarası olarak da 3,5 numara şiş kullandım. Tulumun her yerini 3,5 numarayla ördüm. Sadece şu bacak kısmındaki lastikleri de 2,5 numarayla ördüm. Şimdi tüm detayları verdiğimize göre artık tulumun yapılışını anlatmaya geçelim. Başlangıç için klasik ilmek atma yöntemiyle şişime 17 tane ilmek atıyorum. İlmeklerimi tamamladıktan sonra şuraya bir tane düğüm atıyorum. Ve ters yüzden örmeye başlıyorum. Şuradaki ipi de biraz uzun bıraktım bu arada. Çünkü sonrasında alt kısmın dikişini yapacağız o iple. Şimdi ters kısımdan örmeye başlıyorum. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. Normalde ilk ilmeklerimi örmeden alacağım. Ama ilk sırada örüyorum. Ters olarak burayı sıra sonuna kadar örüyorum. Sıramı tamamlayıp ön yüze geçtim. Ön yüzde şimdi ilk ilmeğimi artık örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak sıra sonuna kadar yine örüyorum.
Ön yüzde de sıramı tamamladım. Bundan sonrası için arka yüzde ters, ön yüzde de düz örerek örgümüzü bir miktar ilerleteceğiz. Sonrasında ise arttırmalara geçeceğiz. Şimdi 17 sıra boyunca düz şekilde örüp gelelim. Evet, 17 sıra boyunca düz olarak ördüm. Artık arttırmalara geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ve ikinci ilmeğim arasında bakın şurada bir tane ilmeğim var. Bu ilmeğimi böyle bu şekilde kaldırıyorum ve diğer şişime şöyle takıyorum. Bakın şu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde. Evet, bunu yaptıktan sonra bakın şöyle ön kısmından biraz bollaştıracağım ve bunu ön kısmından giriş yaparak düz olarak öreceğim. Evet, bir tane kenarda arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi sonda bir ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, sonda bir ilmeğim kaldı. Şimdi bakın yine aynı şekilde bu ilmek, şu ilmek ve bu ilmeğin arasındaki şuradaki ilmeği kaldırıyorum. Ve bu sefer bakın, bu sefer şöyle diğer şişime takıyorum. Ve bunu bu sefer şöyle arka kısmından giriş yaparak düz örüyorum. Evet, son ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Her iki kenarda da birer tane arttırma yapmış oldum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar. Arka yüzde hiçbir şekilde arttırma yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ön yüzde tekrar arttırma yapacağız. Bakın yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arttırma sırasını bir kez daha göstereceğim. Sonrasında artık tek devam edeceğim. Bakın şöyle şuradaki ilmeğimi şu şişime aktarıyorum böyle bu şekilde. Aradaki ilmeğimi kaldırıp şuradaki yine ilmeği şöyle bollaştırıp ön kısmından giriş yapıyorum. Bakın çapraz örüyoruz. Yani burada boşluk oluşmaması için, ajur oluşmaması için çapraz örüyorum. Dolayısıyla zor kısmından örüyorum. Yani şöyle şu şekilde giriş yaparak örüyorum. Evet, böyle düz olarak ördüm. Ve yine sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar düz olarak devam ediyorum. Evet, bakın yine aradaki ilmeğim şurada. O ilmeği şöyle yine kaldırdım. Bu sefer şöyle şu şekilde şişime aktarıyorum. Böyle değil. Bu sefer böyle arka kısmından öreceğim. Şöyle arka kısmından giriş yaparak öreceğim. Evet, ikinci arttırmamı da yine bu sıradaki yapmış oldum. Ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve yine arttırma sıramı tamamlamış oluyorum. Yine arka yüze geçtiğimde hiçbir şekilde arttırma yapmadan ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğimde ise arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Arttırmalara başlamadan önce şu parçayı ördüğümde uzunluğu yaklaşık 5 santimdi. Böyle yine uzunlukları da vermek istiyorum sizlere. Çünkü farklı bir iplikle veya şiş numarasıyla örüyor olabilirsiniz. Aynı ölçülerde yapmak istiyorsanız 5 santimlik bir uzunluğu var. Evet, söylemiş olduğum gibi ön yüzde arttırmalarımıza devam edelim. Arka yüzde ise sadece ters örelim ve bu şekilde bir miktar ilerleyelim. Arttırmalarımı tamamladığımda kaç tane arttırma yaptığımın bilgisini sizlerle paylaşacağım.
Arttırmalarımı tamamladım. Toplamda 13 kez arttırma yaptım her iki tarafta da. Ve bu arttırmalar sonucunda 43 tane ilmeğe ulaştım. Yani arttırmaları bitirdiğimizde toplamda şişimizde 43 ilmek olması lazım. Şimdi buradaki ipimizi keseceğiz ve arka parçayı örmeye başlayacağız. Ben bunu dikişsiz olarak öreceğim için arka parçayı da öreceğim. Sonrasında buradan birleştirmeye başlayacağız. Eğer parça parça örecekseniz önce ön parçayı bitirip sonrasında arka parçayı örebilirsiniz. Şimdi söylemiş olduğum gibi ipimi buradan keseceğim ve artık arka parçaya başlayacağım. Son olarak şunun ölçüsünü de vereyim. Buraya kadar ördüğümüzde toplamda 13,5-14 santim falan bu parçanın ölçüsü. Arka parçaya başlarken yine ön parçada yaptığım gibi 17 tane ilmek atıyorum şişime ve yine örgümün arka yüzünden ters olarak örüyorum. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum ilk sıramda ve bu şekilde yine sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Arka yüzü ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde bakın arka parçanın ön parçadan farkı şu olacak. Hemen arttırmalara geçeceğiz. Yani ön yüzde bir miktar düz örmüştük ya, sonra arttırmalara başlamıştık. Şimdi arka parçadaysa hemen arttırmalara geçiyorum. Bakın nasıl yapıyorduk arttırmamızı. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorduk. Şu aradaki ikinci ve üçüncü ilmek arasındaki bu hemen arttırmalara geçtiğimiz için buradaki ilmek biraz daha zor gözükür. Bakın şurada ilmeğimi kaldırdım ve yine aynı şekilde bakın şöyle diğer şişime geçiriyorum. Aynı ön parçada yaptıklarımın aynısını yapıyorum. Böyle ön kısmından düz olarak örüp birinci arttırmamı yapıyorum ve devam ediyorum. Hemen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, sonda bakın bir ilmeğim kaldı. Yine aradaki ilmeği kaldırıyorum. Bu sefer şu şekilde şişime geçirdim. Şöyle arka kısmından giriş yaparak arka kısmından düz olarak ördüm. Evet, ön parçada yaptığımızın aynısı, hiçbir farkı yok. Aynı bu şekilde ön parçada da arttırmaları yapmıştık. Çok fazla göstermeye gerek duymuyorum o yüzden. Yine bakın arka yüzde ters olarak öreceğim. Ön yüze geçtiğimde yine arttırmalarımı yapacağım. Söylemiş olduğum gibi ön parçayla aynı işlemleri uygulayacağım. Sadece tek farkı orada biraz daha geç başlamıştık arttırmaları yapmaya. Bu şekilde arttırmalarımızı yapalım. Ne kadar arttırma yapacağız derseniz bakın ön parçada 42 sıra örmüştük. 42 sıraya ulaşana kadar arttırmalarımızı yapacağız. Yani ön parça ile arka parçanın boyu eşit olmalı. 42 sıra boyunca arttırmalarımızı yapalım. Sonra yine kaç ilmek sayısına ulaştığımı ve kaç arttırma yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Evet, arka parçamı da tamamladım. Hemen kaç tane arttırma yaptığımı söyleyeyim. 21 kez arttırma yaptım. 21 bu tarafta, 21 bu tarafta. Arttırmalarımı yaptım. Ve sonrasında bakın bu arttırmalar sonucunda 59 tane ilmeğe ulaştım. Söylemiş olduğum gibi sıra sayımında 42 olması lazım. Yani ön parçayla eşit olması lazım. Bakın aynı boyda olmalılar. Yine ikisinin de ölçüsü 14 santim, yaklaşık 14 santim, 13,5-14 santim filan. Şimdi artık ön parçamla arka parçamı birleştireceğim. Yani artık böyle gidişli gelişli şekilde değil de ikisini birlikte böyle döndürerek örmüş olacağım. Bunun için bakın şöyle öncelikle şuna dikkat etmem gerekiyor. Her iki parçada da örgümün aynı noktada kalması lazım. Zaten 42 sıra ördüğümüz için aynı yerde kalacak ama şunu da göstereyim. Bakın gidişli gelişli örecek olsaydım arka yüzden devam edecektim şu anda. Aynı şekilde bakın arka parçada da öyle.
arka yüzden örmeye devam edecektim. Şimdi ikinci olarak da belirtmek istediğim şey, şurada bakın, ilmek sayılarımız ön parça ile arka parçada eşit değil. Çünkü biliyorsunuz ön parçada biz öncelikle bir miktar düz ördük, sonrasında arttırma yapmaya başladık. Dolayısıyla arka parçadaki ilmek sayısı ön parçadan daha fazla. Bu nedenle benim ön parçadaki ilmek sayısını arka parça ile eşitlemem gerekiyor. Bunun için birleştirmeyi yaparken öncelikle ilmek ekleyeceğim. Bir miktar şu kısımlara ilmekler ekleyeceğim. 43 tane ilmeğim var. Burada ise 59 ilmeğim var. Her iki kenara 8 ilmek eklediğimde 59 ilmeğe ulaşıyorum. Bu nedenle bakın şöyle, öncelikle bir ilmek belirleyiciye ihtiyacımız var. Burası benim başlangıç noktam olacak. Buradan itibaren bakın 8 tane arttırmamı yapıyorum. Evet, 8 arttırmamızı yaptıktan sonra bakın şimdi şu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Böyle iç yüzler, arka yüzler içe bakacak. Bu şekilde, yani şuradan birleştirmemizi yapacağız. Şimdi alıyorum bunu. Arttırmayı yaptım. Şöyle ipimi arkaya doğru aldım. Buradan örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar burayı böyle düz olarak öreceğim. Sıra sonunda yine 8 tane arttırmamı yapacağım. Evet, sıra sonundaki bakın ilmeğimi de ördüm burada. Burada da yine kestiğim ipim var. İlk bu parçayı ördüğümüz için ipi kesmiştik. Sonra arka parçanın ipiyle birleştirip devam ediyoruz yani. Şimdi ben buradaki iki ipi de şöyle buraya sabitlemek amaçlı bağlıyorum. Siz nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz, yine böyle sabitleyeceğiniz ipleri. Ben böyle bağlayıp daha sağlam olduğunu düşünüyorum. O yüzden bağlıyorum. Sonrasında bakın yine sıra sonuna geldiğimde 8 tane daha buraya ilmek ekliyorum. Evet, 8 ilmeği ekledikten sonra şimdi bakın o diğer şişim artık boşta kalmış oldu. Ben kendi şişimle devam ediyorum artık. Evet, 8 ilmeği ekledim. Aynı şekilde buradan da birleştirmemi yapacağım. Güzel sıkı bir şekilde birleştiriyorum boşluk oluşmaması için. Evet, bu şekilde ilmek belirleyicimin olduğu başlangıç noktasına gelene kadar düz olarak örüyorum. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Diğer şişime aktarıyorum ilmek belirleyicimi ve biraz önce yapmış olduğum arttırmaları şimdi buradan örmeye başlayacağım. Şöyle ön kısmından biraz bollaştırabilirsiniz. Burada biraz açıklık gözükebilir. Ördükçe o toplayacak kendini. Ön kısmından biraz daha bollaştıralım. Evet, ve bu şekilde buradaki ilmeklerimizi örelim.
Evet, arttırma kısımlarını ördükten sonra yine bakın düz örmeye devam ediyoruz. Yine bakın şu kısma geldiğimizde aynı şekilde düz olarak yaptığımız arttırmalarımızı öreceğiz. Ve yine başlangıç noktamızın olduğu yere gelip turumuzu tamamlayacağız. Evet, bu şekilde düz olarak bir miktar ilerleyelim. Sonrasında kaç sıra ilerlediğimin bilgisini sizlerle paylaşacağım. Örgümü ilerlettim. Şuradaki arttırma yaptığımız yerden itibaren toplamda 34 sıra boyunca düz olarak ördüm buraya kadar. Şu an ördüğümüz yere kadar ki uzunluğu da tulumun 23,5 santim kadar falan. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bakın buradan sonra ön parçada şu kenarlarda, her iki kenardaki 7 ilmeğimizi lastik olarak öreceğiz. Her iki kenarda da 7 ilmek. Sonrasında arka kısmı ise full lastik olarak devam edeceğiz. Arka kısımda full lastik, ön kısımda sadece kenarlardaki 7 ilmeği lastik olarak öreceğiz. Evet, başlangıç noktamın olduğu yerden başlıyorum örmeye. 7 ilmek lastik öreceğiz demiştik burada. Düzle başlıyorum. Evet, bakalım 2, 4, 6, 7. Evet, 7 ilmek lastik ördükten sonra sonda 7 ilmek kalana kadar ön parçanın sonunda tabii ki. Bakın buraya da yine bir ilmek belirleyici yerleştirdim. Ön parçayı arka parçadan ayırmak için 59 ön parçada var. 59 ilmek. 59 ilmek de arka parçada var. İkisini birbirinden ayırdım ki şu son 7 ilmeği daha rahat görebileyim diye. Evet, şimdi oradaki son 7 ilmeğe kadar düz olarak örüyorum. Evet, bakalım. Sonda 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 7 ilmeği tekrardan ne yapıyoruz? Bir düz bir ters lastik olarak örüyoruz. Evet, bu kısmı bitirdikten sonra bakın arka parçaya geçiyoruz. Arka parçayı söylemiş olduğum gibi ön parçadan ayırmıştım. Şimdi bakın burada düzle bittik. Tersle başlayarak arka parçayı da bir ters bir düz lastik örmeye devam ediyoruz. Arka parçanın söylediğim gibi hepsini lastik olarak öreceğiz. Bir kısmını değil. Yine başlangıç noktama gelene kadar burayı bir düz bir ters birebir lastik olarak devam ediyorum. Turumu tamamladım. Bakın tersle bittim burada. Şimdi yine ön parçaya geçiyorum. Burada yine lastik ördüğümüz o 7 ilmeği yine lastik olarak örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Bu şekilde bakın. 7 ilmek lastiğimi örüyorum. Evet, geri kalan yine ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Şuradaki yine 7 ilmek ördüğüm lastiğe gelene kadar böyle düz şekilde devam ediyorum tekrardan. Yine bakın lastiğin olduğu kısımdayız. Yine bu kısma düzleri düz, tersleri ters örerek bitiriyoruz. Evet, yine arka kısma geçiyoruz. İpimi öne aldım. Tersle başlayıp yine birebir lastiğimi örmeye devam ediyorum. Arka kısmı yine ilk sırada yaptığımız gibi bütün hepsini birebir lastik olarak örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Burada anlatılacak başka bir detay yok.
Yine arka kısmı hep birebir lastik olarak, ön kısımda da sadece sağ ve sol kenarlarda 7 ilmeklik kısımları birebir lastik olarak örüp bir miktar ilerleyelim. Sonrasında kaç sıra lastik ördüğümün bilgisini sizlerle paylaşacağım. Evet, şu ana kadar 9 sıra lastik ördüm. Bakın, ön parçada 9. sırayı ördüm. Yani ön parçada ördüğüm lastiğin sıra sayısı 9. Şu an arka parçaya geçeceğim. Arka parçada 9. sırayı örüyorken aynı zamanda kapama yapacağım. Arka parçayı, arka kısmı kapatacağız tamamıyla ve artık arka kısımda işimiz kalmayacak. Hep ön kısımdan devam edeceğiz. Burası yine bakın önle arkayı ayıran kısımdı. Şimdi bakın tersle başlıyor arka parça. Tersi örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Düz örüyorum. Ve yine bakın buradaki tersi bunun üstünden aşırtıyorum. Sonra yine aynı şekilde bakın tersimi ördüm. İpi arkaya alıyorum. Böyle birini diğerinin üstünden atlatıyorum. Evet, bu şekilde kapamamızı arka parçanın hepsi bitene kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunu yine göstereceğim. Evet, son kısımda yine bakın şurada bir tane ilmeğim kaldığı için bunu da yine şuradaki ön kısımdaki ilmeğimi örüp diğerinin üstünden atlatıyorum ve artık bakın arka parçayı tamamen kapattık. Ön parçadan devam ediyorum örmeye. Ön parçamda bakın böyle yine 7 ilmeklik kısmı yine lastik olarak örüyorum. Ama artık ön parçada da şu kısımlarda bakın kesmeler yapacağız. Şimdi 2, 4, 6 tane ilmek ördüm. 7. ve 8. ilmeği sola doğru keseceğim. Artık bu kısımda kol kesimlerine başlamış oluyoruz yani. Bakın 7. ve 8. ilmeğimi şöyle birlikte bu şekilde kestim sola doğru. Ve devam ediyorum. Sol taraftaki yine 7 ilmeklik yere gelene kadar devam edeceğim. Evet, bakın burada da yine toplamda 8 tane ilmeğim var şu an. Yine bakın 7. ve 8.'yi bu sefer sağa doğru keseceğim. Sağ eğimli şekilde keseceğim. Onu da bakın şöyle yapıyoruz. Şöyle ikisini birlikte normal düz şekilde örüyoruz. Ve yine diğer ilmeklerimizde tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde lastik olarak örüyoruz. Evet, bunu yaptıktan sonra bakın yine arka kısma geçiyorum. Artık arka parçayla işimiz bittiği için dolayısıyla böyle döndürerek örmüyoruz. Gidişli gelişli öreceğiz. O yüzden arka kısma geçiyorum. Ters çevirip bu şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıp diğer ilmeklerimi de bakın şurada tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde yine örüyorum. Kalan ilmeklerimi de ters örüyorum hepsini. Yine o 7 ilmeklik lastik yaptığımız kısma gelene kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim.
Evet, yine bakın lastiğin olduğu yerde yine bir ters bir düz olarak örüyoruz. Şimdi bu arada şuradaki ilmek belirleyiciyle de zaten işim kalmadı artık. Şuradan tekrar devam ediyoruz. Bakın. Evet, öne çevirdik. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öne aldım ipimi. Bir düz bir ters örüyorum. Pardon, bakın şuradaki ilmeği örmeyecektik. Evet, tersi ördük. Sondaki düzü örmeden önce onun yanındaki ile birlikte keserek örüyorum yani. Evet, yine sola doğru kesiyorum. Bu sağ taraftaki ilmekler böyle sola eğimli şekilde gözükecek. O yüzden sola doğru kesiyoruz. Sol taraftakiler ise sağ eğimli şekilde gözükecek. Onlara da sağ eğimli kesiyoruz. Evet, ilmeklerimin yönünü değiştirdim bakın. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte şöyle arka kısmından bu şekilde kestim. Evet, sonra yine bütün ilmeklerimi yine sonda 8 ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum. Evet, sonda 8 ilmek kaldı. Yine bakın şu ikisini sağ eğimli olarak kesiyorum. İkisini birlikte düz olarak böyle birlikte alarak ördüm. Yine bir düz bir ters lastiğimi örüp bu kısmı da yine bitiriyorum. Bakın şimdi buraya kadar ne yapmış olduk? Ön kısımda her iki tarafta da sağda ve solda kesmelerimizi yapıp arka kısımda arka yüzde lastik kısmını bir ters bir düz lastik olarak örüp geri kalanları da yine ters olarak örüyorduk. Arka bölümde arka yüzde hiçbir şekilde kesme yapmıyoruz. Ön yüze geldiğimizde yine kesmelerimizi yapıyoruz. Yani bir sıra kesiyoruz. Arka yüze geçtiğimizde bir sıra kesmiyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Bir sıra kesiyoruz. Arka yüze geçiyoruz. Kesmiyoruz. Kesmelerimizde bakın nerede yapıyoruz? Tekrar şöyle bir kez daha özet geçeyim. Lastiğe burada başlıyoruz. Ön kısımda bir düz bir ters. En son lastiğin son ilmeği 7. ilmeği ile onun yanındaki ilmeği sola doğru kesiyoruz. Bakın son ilmekle son düz ilmekle onun yanındakini sola doğru birlikte örerek kesiyoruz. Bu tarafta da ne yapıyoruz? Bakın lastiğe geçiş yapmadan bir önceki ilmekle yani şu ilmekle bakın 7 tane lastik ilmeğimiz var ya 2, 4, 6 ve 7. Buradaki lastiğe o 7. ilmeğe geçiş yapmadan onun hemen yanındaki ilk ilmekle lastiğe geçiş yaptığımız ilk ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Gösterdiğim şekilde sağa kesmeyi gösterdim. Sağa doğru kesiyoruz ve bu şekilde bir miktar ilerliyoruz. Bir sıra kesip bir sıra kesmeyip bu şekilde işimizi bir miktar ilerletelim. Sonrasında kaç kesme yaptığımı, kaç ilmeğe kadar indirdiğimi sizlerle paylaşacağım. Evet, kesmelerimi tamamladım. Toplamda 12 kez kesme yaptım. Hem sağda hem solda 12'şer kez kesme yaptım. Kesmeler sonucunda şişimde kalan ilmek sayısı da 35. Şimdi buradan sonra da birkaç sıra düz hiç kesme yapmadan öreceğim. Yine şuradaki sağ ve soldaki lastiklerimi lastik olarak öreceğim. Bakın şöyle yine yaptığım gibi örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Diğer ilmeklerimi yine bir ters bir düz lastik olarak örüyorum. Normalde ön sırada kesmemizi yapıyorduk.
Şimdi artık kesme yapmadan şöyle birkaç sıra ilerleyeceğiz. O yüzden direkt düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Evet, lastik bölümündeyim. Bakın şurada yine lastiğimi örüyorum. Bir düz bir ters. Evet, arka bölüme geçiyorum. Burada yine lastiğimi örüyorum. Kalan ilmekleri de yine lastiğe gelene kadar ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde hem önde hem arkada eksiltme falan yapmadan devam edeceğiz bir miktar kadar. 4 sıra boyunca hiç eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi artık bütün buradaki ilmeklerimizin hepsini lastik olarak öreceğiz. Birebir lastik olarak öreceğiz. Bakın zaten kenarlardaki 7 ilmeğimiz lastikti. Onlara aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimizi artık lastik olarak örmeye başlıyoruz. Ortadaki düz ilmeklerimizi. Evet, ön sırayı bitirdikten sonra arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada yine tersleri ters, düzleri düz alarak yine birebir lastiğimizi örüyoruz. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Orta kısımda 4 sıra lastiğim oluşana kadar birebir lastik ördüm. Şimdi buradan itibaren şöyle yapacağız. Şuradaki 7 ilmeklik lastiğimi yine bir düz bir ters lastik olarak örüyorum. Evet, 7 ilmeği ördükten sonra şuradaki orta kısımdaki lastikleri kapatacağım. Evet, ters örüyorum ve düz örüyorum. Sonra bunu bunun üstünden atlatıyorum. Aynı şu kısımda arka parçanın sırt kısmında yaptığımız kapatma gibi buradaki ilmeklerimizi de kapatıyoruz. Çok sıkı kapatmayalım. Gevşek bir şekilde, yani ne çok gevşek ne sıkı olsun. Normal şekilde kapamamızı yapalım.
Evet, 2, 4, 6, 7 tane burada ilmeğim var. Bir de şu var. O yüzden bunu da yine şöyle düz örüp üstünden atlatıyorum. Geri kalan ilmeklerimi, şu an 7 tane ilmeğim var. Onları yine bir düz bir ters lastik örüyorum. Evet, şimdi burayı kapattık. Artık şu kısımları askı olarak devam edeceğiz. O yüzden sadece şurada ilerleyeceğim. Şimdilik yani şunu da bir süreliğine askıya alacağız bu kısmı. Bir miktar şurada askımı istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Burada bakın bir düz bir ters. Yine lastik olarak bir askı öreceğiz. Burada farklı bir şey yok. Bir değişiklik yok. Bu şekilde böyle öreceğim arka kısımda. Sonra ön kısma geçiyorum. Ön kısımda yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıp yine lastiğimi örmeye devam ediyorum. Evet, lastik istediğim uzunluğa gelene kadar ilerleyeceğim. Sonrasında lastiğe bir ilik açacağız. O kısmı da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben videoyu çok uzatmamak amaçlı bu kısımdaki askıyı ve yanındaki fırfır detayını çalıştım. Hem de hangi sırada ilik açtığımın sayısını falan belirledim bu sırada. Şimdi bu kısımda başlangıcını da göstererek bu kısmın size askıyı ne kadar uzunlukta ördüğümü, sonrasında da fırfır kısmının nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Bakın şimdi ben bunu bir ilmek tutucuya almıştım. Sonrasında tekrar şişime geçirdim. Hatırlarsanız buradan böyle bu kısmı örmüştük. Sonra buraları kapatıp burayı örmüştük ve burada devam etmiştik. En son bu düz kısımda ördüğümüz için arka kısımdan ipimi bağlayacağım. Şimdi burada örmeye devam edeceğim. Şöyle bakın, bu kısımdan ipimi geçirip buradan bir düz bir ters yine lastiğimi örmeye devam ediyorum. Arka kısma geçiyorum. Yani ön yüze geçiyorum daha doğrusu. Buradan yine ilk ilmeğimi örmeden alıp diğerlerini de şöyle yine lastik olarak örüyorum. Şu ilmeği sonradan sabitleyeceğiz zaten. Bakın bu şekilde zaten sol tarafta da yine söylemiştim. Lastiğimizi ilerleterek askımızı yapıyoruz. Sol tarafta 83 ilmek ördüm. Pardon, 83 sıra ördüm. 83 sıradan sonra 84. sırada ilik açtım. Yani 83 sıra şimdi örelim. Sonrasında iliği nasıl açtığımı anlatacağım. 83 sıra boyunca askımı ördüm. Şimdi ilik açacağım. Bakın şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Sonra şöyle şu şekilde bir tane dolama yapıyorum. Bu ilmeği ve yanındaki ilmeği şöyle arka kısımlarından bu şekilde ördüm. Sonrasında ipi öne aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Evet, bunu ördükten sonra tekrar diğer yüze geçtim. İlmeklerimi sırasıyla örüyorum şimdi.
Şuradaki bakın yaptığım dolamayı da şöyle arka kısmından örüyorum. Boşluk oluşması için, ilik oluşması için. Bu şekilde yine düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örüyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz örmeye. 89. sırada 89. sırayı örüyorken bir ilik daha açacağım. Bakın şöyle göstereyim, bu parçada şöyle 2 tane ilik açtım. Niye 2 tane açtım? Şimdi düğmeyi buraya dikeceğiz. Sonrasında böyle uzaltıp kısaltabiliriz belki. Hani boya göre. Bakın şöyle. İsterseniz 3 ilik de açabilirsiniz. Bir tane de şuraya açabilirsiniz. Bakın şöyle. Sonrasında daha uzun istiyorsanız askıyı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. İliği direkt olarak bu arka parçaya açıp, yani benimle birlikte şu anda hepsini yine örmediyseniz, böyle arka parçaya açıp düğmeyi bunun üstüne dikebilirsiniz. O zaman istediğiniz yere düğmeyi dikersiniz ama tabii iç kısımda kalır bu sefer düğme. Yani tercih size bağlı. Bu şekilde bir şey yaptım ben. Çalışma yaptım. Sizler de yine isterseniz tek ilik de açabilirsiniz. Şimdi ben bu sırada açtım. 89. sıraya gelene kadar yine öreceğim. Orada da bir kez ilik açacağım. Onu da göstereyim. Sonrasında da zaten 1-2 sıra daha örüp kapatacağız. Evet, ikinci iliğimi de açtım. Toplamda da şu an 95 sıra örmüş oldum. 95 sıranın sonunda artık 96. sırayı örüyorken kapatacağım şimdi. Bu şekilde kapatmamı yapıyorum. Evet, kapadık. Buradan ipimizi kesip sabitliyoruz. Evet, şimdi fırfır detayını yapmaya geçiyoruz. Bakın, fırfır detayını yaparken şöyle şu kenarlardan, askımızın kenarlarından ilmekler çıkartarak yapacağız. Bu taraftaki fırfırın ilmeklerini çıkarırken şöyle askının sonundan itibaren böyle bu şekilde çıkarmaya başladım. Böyle devam ettim. Şurada bitirdim. Yani örgümün ön yüzünden, bakın ön yüz şurası, ön yüzden böyle çıkarmaya başlıyorum. Dolayısıyla bu taraftaki askıdan ilmek çıkarırken de mecburen bakın bu taraftan itibaren çıkarmaya başlayacağım. Yani sondan başlamayacağım. Çünkü örgümün ön yüzünden çıkarmaya başlayacağım ilmeklerimi. Arka yüzden, yani buradan böyle bu şekilde çıkaracak olursam, fırfır bu tarafta olduğu için, bakın buradan çıkaracak olursam arka yüzden çıkarmış olurum. Yani bu tarafı çalışırken kısacası buradan çıkarmaya başlıyoruz ilmeklerimizi. Ve ilmekleri nereden çıkarıyoruz onu da göstereyim. Bakın şöyle şişimle şurada şu şekilde göstereyim. Şurada bakın gördüğünüz gibi V'ler var ya, buradaki, onları şöyle çeviriyoruz. Onlardan çıkarmıyoruz. Normalde genelde hep böyle bu şekilde çıkarılır. Şunlardan çıkarılır. Onlardan değil, şunlardan çıkarıyoruz bakın. Bildiğiniz arka yüzün ördüğümüz ilmeklerini çıkaracağız. Bunlardan. Şu ilmeklerden ilmek çıkaracağız. Hepsinden bakın. Bazıları daha büyük buradaki ilmekleri. Örmeden aldığımız için bazıları da daha küçük. Bakın şöyle. Hepsinden çıkaracağız buradaki ilmeklerimizi. Kaç tane ilmek çıkaracağız? Şimdi ben bu taraftan başladığımda çıkarmaya direkt sondan başladım. 116 tane ilmek çıkardım. Bu taraftan başlarken şurayla eşit yerden başlıyor olmam lazım. O yüzden buradan itibaren, şuradan itibaren şöyle ilmek çıkardığım yerleri sayarak 116 tane ilmek saydım.
ve oraya bir belirleyici işaretledim. Belirleyicinin olduğu yerden şimdi başlayacağım ilmeklerimi çıkarmaya. 116, 115, yani 1-2 ilmek çok fark etmez. Birkaç ilmek oynayabilir, sıkıntı olmaz. Model kurmuyoruz sonuçta. O yüzden ilmek sayısının aşırı bir önemi yok. Buradan itibaren ilmeklerimi çıkarmaya başlayacağım ben şimdi. Şöyle bakın. Buradan birinci ilmeğimi çıkarıyorum. Tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Hemen bakın ikinci ilmeğimi nereden çıkarıyorum? Hemen bir üstünden, şuradaki ilmekten şöyle çıkaracağım. Yine bakın bir sonraki şurada. Yani bildiğiniz arkadan çıkarıyoruz ilmeklerimizi. Şuradaki V'lere dokunmuyoruz bakın. Buradakiler öyle olduğu gibi kalıyor. Yani oradan da çıkarabilirsiniz isterseniz. Fark etmiyor fazla. Ben görünüş açısından böyle daha güzel olduğunu düşündüm. Bakın böyle şuralardan yine ilmeklerimizi tek tek çıkarıyoruz. Evet, bu şekilde ilerleyelim. 116 tane ilmeğimi çıkarana kadar, yani askımın sonuna kadar ilmeklerimi çıkaracağım. Bütün ilmeklerimi çıkardım. Şimdi buradan bakın, şu an ters yüzdeyim. İlmekleri şöyle şuradan buradan böyle çıkarmıştım gelerek. Şimdi ters yüzündeyim örgümün. Buradan itibaren örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi de şöyle ters olarak örüyorum. Ve böyle bakın 4 ilmek örüyorum. 4 ilmek örüyorum. Bir ilmek arttıracağım. Yani 5. ilmeği örerken bakın şöyle yapıyorum. Şöyle yönünü değiştiriyorum öncelikle. Sonra şuradan bakın giriş yapıyorum. Bir tane örüyorum. İlmeğimi çıkarmadan bir de şöyle ön kısmından giriş yapıp örüyorum. Ve bir tane arttırma yapmış oldum. Hep 4 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 4 örüyorum bakın. 2, 3, 4 ördüm. 5. de arttırma yapıyorum. Şöyle yönünü değiştirdim. Şuradan giriş yaptım. Bir tane ördüm. Yine bakın hiç çıkarmadan ilmeğimi bir de ön kısmından giriş yapıp bu şekilde bir ilmekten 2 tane ilmek çıkararak arttırma yapıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. 4 örüp bir arttırıyoruz. Bakın yine son kez göstereyim. Kaç tane ördük? Evet, 4 tane ördüm. Şimdi bir tane arttırıyorum. Yine bakın şöyle şu şekilde yönü değiştirdim. Evet, buradan bir giriş yapıp ördüm. Bir de bakın buradan şu kısmından giriş yaptım. İlmeğimi çıkarmadan 2 tane ilmek oluşturdum. Evet, bu şekilde 4 örüp bir arttıralım. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örelim. Hepsini 4 örüp bir arttıracağız. Fırfırınızın daha fazla fırfırlı durmasını istiyorsanız 3 örüp bir arttırabilirsiniz. Yani arttırma kısmı biraz da size bağlı. Ne kadar fırfırı yoğun olsun istiyorsanız o kadar arttırma yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ben 4 örüp bir arttırdım. Sizler de tercihinize göre fırfırınızı yapabilirsiniz. Evet, şunu da bakın son kez göstereyim. Şöyle bir kez daha arttırmamı. Evet, bu şekilde bakın arttırmamı yapıyorum. Evet, arttırmalarımızı da yaparak son kısma kadar gelelim. Arttırmalarımı tamamladım. Şimdi bakın buradan örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet, diğerlerini düz olarak örüyorum. Sonda 30 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Sonda 30 ilmeğim kaldı.
Şimdi bakın ters çeviriyorum. 30 ilmeği örmüyorum. Geri dönüyorum. Sonra bakın şu son ördüğümüz ilmeği tekrar şişime örmeden alıyorum. Şimdi burada kısa satırlar tekniği uygulayacağız. Yani örmeden geri dönüyoruz ya. Burada bakın şöyle yapıyoruz. Bunu örmeden aldığımız ilmeği şöyle geriye doğru çektiriyoruz. İpimi öne alıyorum. Bakın şöyle 2 ilmeklik bir görüntüsü oluştu. Tek ilmekti bakın. Şöyle tekrar göstereyim. Böyle tek ilmekti o. Böyle geriye doğru çektirince sanki 2 ilmekmiş gibi gözüküyor. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra ipimi öne alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine en sonda 30 ilmek kalana kadar örüyorum. Aynı bu şekilde. Burada 30 ilmek bırakmıştık. Aynı şekilde diğer uçta da 30 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıramın sonunda yine 30 ilmeğim kaldı. Biraz önce yaptığımız gibi yine geriye dönüyoruz. 30 ilmeği örmüyoruz. Bakın ipi öne alıyorum. Son ördüğüm ilmeği şöyle örmeden yine şişime aktarıyorum. Yine aynı şekilde bakın kısa satırlar tekniği uyguluyoruz. Bu sefer düz tarafta uyguluyoruz. İpimi önde, ilmeğimi şişime aldım. Son ördüğüm ilmeği şöyle geriye doğru çektiriyorum. Bakın geriye doğru çektiriyorum. Şu şekilde. Sonrasında bakın bunu geri doğru çektirdikten sonra yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Buradaki ilmeklerimi. Bu sefer 30 ilmek örmemiştik ya diğer tarafta. Onun 6'sını öreceğiz. Ondan sonra geri dönüş yapacağız. Yine orayı da göstereceğim. Kısa satır yaptığımız yere gelene kadar örelim. Sonra tekrar anlatacağım ayrıntılarını. Evet bakın kısa satır yaptığım yerdeyim. Ne yapıyorum? Bakın o zaten ilmek kendisini belli ediyor. 2 ilmek şeklinde duruyor. O ilmeği şöyle şu şekilde düz olarak yine örüyorum. Normal ilmeklerimi ördüğüm gibi. Bu şekilde ördüm. Sonra bakın bu ilmekten sonra 6 ilmek daha örüyorum. Şu an 30 ilmek var burada. Hiçbirini örmedim bunların. Şimdi bunların 6'sını örüyorum. Geriye dönüyorum. Bakın yine son ördüğüm ilmeği şişimden alıyorum diğer şişime. Tekrar kısa satır tekniği uyguluyoruz. Bu şekilde çektiriyorum arkaya doğru. İpimi öne aldım ve yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde diğer uçta da aynısını yapacağız. Yine kısa satır yaptığımız yere kadar örelim. Evet bakın yine kısa satır yaptığım yerdeyim. Yine o ilmek zaten kendini belli ediyor. Şurada şu şekilde yine normal bütün ilmeklerimi ördüğüm gibi onu da öreceğim. Ters olarak ördüm. Evet. Buradan sonra yine bakın burada da 30 ilmeğimiz vardı örmediğimiz. Yine 6 tanesini örüyorum bu ilmeklerin. Evet 6 taneyi örüyorum ve geri dönüyorum. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın yine ipi öne alıyorum yalnız. Düz örgü tarafında. Bu şekilde ipi öne aldıktan sonra şöyle yine ipimi çektiriyorum. 2 ilmek görüntüsü veriyorum. Sonra bu şekilde yine örmeye devam ediyorum. Evet buradan sonra zaten artık hep aynı ilerliyor. Şimdi buradan bu şekilde düz olarak öreceğiz ve tekrar kısa satır tekniğini uyguladığımız yere geleceğiz. O ilmeği örüp ardından 6 ilmek daha öreceğiz.
Ve sonra tekrar geri döneceğiz. Yani hep aynı yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani 30 ilmeği böyle 6 buradan 6 buradan örüp bütün ilmekleri bitirmeye çalışıyoruz. Bütün ilmekleri bitirdikten sonra da zaten kapamamızı yapacağız. Kapama kısmında yine tekrardan göstereceğim. O şimdi 30 ilmeğin hepsini bitirene kadar, yani sağda ve solda bütün ilmeklerimizi bitirene kadar bu şekilde geri dönüşler yaparak örelim. Evet, son olarak yine şu son kısmı göstermek istedim. Bakın 6 ilmeğim kaldı. Hem bu tarafta hem de bu tarafta. Şimdi burada 6 ilmeğim kaldıktan sonra yine geri dönüyorum. 6 ilmek ördüm çünkü. Şimdi geri dönüyorum. Son olarak 6 ilmek kaldı. Yine ipi öne aldım. Kısa satır için şöyle geri çektirdim. Ve şimdi sıramın sonuna kadar düz olarak öreceğim. Çünkü artık 6 ilmek kaldı. Diğer tarafta kısa satırdan sonra 6 ilmeğim kaldı. Şimdi bütün sıramı düz olarak tamamlayacağım. Evet, kısa satır yaptığım yere geldim. Bakın onu da yine şu şekilde örüyorum. Sonda 6 tane ilmeğimiz kalmıştı zaten. O 6 ilmeği de yine sıramın sonuna kadar öreceğim. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi arka yüzde tamamlamış olduk. Şimdi geriye dönüyoruz. Pardon, ön yüzde tamamladık. Şimdi geriye dönüyoruz. Arka yüzde bu sefer şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artık kısa satır yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi yine arka yüzde de bitirene kadar kalan son 6 ilmeğimin hepsini öreceğim. Evet, bakın yine geliyorum. Kısa satır yaptığım yerdeyim. Onu da ördükten sonra zaten yine 6 ilmeğim kaldı. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Evet. İki tarafta da tamamlamış oldum. Her iki ucu da. Artık buradan sonra bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz yüzde artık kapamamı yapmaya başlıyorum. Bütün ilmeklerimizi böyle bu şekilde kapatalım. Normal klasik kapama yöntemimizle. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi kapatıp gelelim. Evet, böylelikle her iki askıda tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi fırfırların yoğunluğu falan da bu şekilde gözüküyor. Sonrasında şuralara ikişer tane de düğme diktiğimiz zaman bu kısım hallolmuş olacak. Tulumumuz neredeyse bitti sayılır. Sadece şu alt kısım kaldı şimdi. Alt kısmın dikişini yapacağız ve kenarlara da lastik yapacağız ilmek çıkartarak. Öncelikle bunun için şöyle tulumumu ters çevireceğim. Şurada bakın uzun bir iplik bırakmıştık. Şu kısımda. Yani şurayı dikebilecek kadar uzunlukta bir iplik bırakmıştık. Böyle bunları üst üste getireceğim. İç kısmından, yani örgümün iç yüzünden bunları öreceğim şimdi. Birleştireceğim. Ben tığ ile birleştirme yapacağım. İstiyorsanız siz dikişle de yapabilirsiniz. Evet, şöyle ikisini üst üste getirdim. Bakın şöyle karşılıklı ilmeklerden alarak şöyle öncelikle içinden geçirdim. Sonrasında bakın yine karşılıklı ilmekler, birbirine karşılık gelen ilmeklerden böyle alıyorum. Sonra bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın yine aynı şekilde buradan bir tane aldım. Diğerinden de aldım. Geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum tekrardan. Bu şekilde karşılıklı gelen ilmeklerden birleştirmemizi yapalım.
Evet, alt kısmın birleştirmesini yaptım. Bakın şöyle şu şekilde gözüküyor. Birleştirmeyi yaptıktan sonra bacak kısmındaki lastiklerden bir tanesinde çalıştım ben. Şimdi bu kısmı da birlikte yapacağız. Bunun için 40 santimlik şöyle 3 numaralı misina şiş kullandım. Biliyorsunuz tulumu 3,5 numarayla örmüştük. Bu kısmı 3 numarayla, lastik kısmını 3 numarayla öreceğiz. Eğer 40 santimlik misinalı şişiniz yoksa uzun misinalı şişlerle de örebilirsiniz yine. Onun bir tekniği var. O teknikle yine bu şekilde de şöyle misinayı şöyle kenarlardan hafifçe çıkararak örebiliyorsunuz. Bir çorap videom var sayfamda. O videoda anlatıyorum nasıl ördüğümü uzun misinalı şişlerle. O videodan isterseniz yardım da alabilirsiniz. Ama 40 santimlik misinalı şişle çok rahat örülüyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın. Şuradan ilmekler çıkarmaya başlayacağız. Öncelikle şöyle ipimi alayım. Evet, şuradan itibaren ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Bakın ilmekleri nereden çıkaracağız? Şöyle, şurada göstereyim daha rahat olur. Şuradaki hemen şöyle açtığınızda örmeden aldığımız kenar ilmekleri şöyle V şeklinde kendisini belli ediyor. Oralardan çıkaracağız ama sadece o kısımlardan değil. Ayrıca şu kısımlardaki bakın şu aralarda küçük ilmekler var. Yani küçük boşluklar var diyeyim. İlmek demeyeyim de. Yani bu iki örmediğimiz ilmek arasında bir de şuralarda bakın minik boşluklar var. Şöyle açtığınızda görebilirsiniz ancak. Yani zaten şişi böyle şu şekilde batırdığınız zaman o boşluğa girmiş oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Hem oralardan hem de bu kısımlardan çıkaracağız. Yani buradan ve buradan çıkaracağım ilmeklerimi. Bu şekilde hepsinden çıkaracağız. O aradaki boşlukların da hepsinden çıkaracağız. Bu kısma geldiğimizde bakın şurada bir saniye. Evet, şurada aradaki boşluklardan çıkarmamıza gerek yok. Direkt olarak şuralardan çıkaracağız. Hani şurada arttırma yapmıştık ya. İlk başta örüyorken şurada bir miktar arttırma yapmıştık. O arttırmalarda sadece şurada görünen ilmeklerden çıkaracağız. Başlayalım çıkarmaya ilmeklerimizi. O kısma gelince zaten tekrar göstereceğim. Evet, şuradan birinci ilmeğimi bakın çıkarıyorum. Şöyle şu şekilde. Evet, birinciyi çıkardım. Bakın ikinci ilmeğim zaten şurası. Ama aradaki boşluğu da unutmuyorum. Yine aradaki boşluğuma da batıyorum. Evet, bu şekilde ikinci ilmeğimi de çıkarıyorum. Yine bakın diğer ilmek şurada. Aradaki boşluk şurada. Burada diğer ilmeğim. Bakın o iki ilmeğin arasında. Bakın birinciyi buradan çıkardım. Diğer ilmek şurada. O iki ilmeğin arasındaki şuradaki boşluktan batıyorum. Bakın şurada şöyle açtığınız zaman gözüküyor boşluk. Bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Evet, bunları böyle bu şekilde alalım. Diğer kısımda ben bu kısımda tam 94 tane ilmek çıkardım. Belki ilmek sayısı oynayabilir sizinkinde, bilmiyorum nasıl kaç sıra ördünüz vesaire. Yani benimkiyle aynı ördüyseniz muhtemelen aynı olur ama çift sayı olmasına dikkat edin. Yani 94 değil de mesela 92 çıkardınız diyelim ki. Çift sayı olsun çünkü birebir lastik öreceğiz sonrasında. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım söylediğim yerlerden ve gelelim. Evet, şuraya kadar bakın çıkarttım ilmeklerimi. Şimdi şu ön kısmı örüyorken arttırma yaptığımız yerdeyiz. Oralarda sadece görünen ilmeklerden alacağız. İlmek çıkartacağız. Bakın şöyle şu var. Şununla birlikte alacağım onu, şurada arkasındaki
ilmekle birlikte şöyle bir tane aldım. Evet, şimdi bakın şuradaki ilmeklerimi alıyorum. Buradaki ilmekler zaten sık olduğu için araları, öyle aralardan bir ilmek çıkarmama gerek yok. Burada zaten ilmekler rahatça görünüyor. Bakın alacağımız şuralardan şöyle ilmeklerimizi alacağız. Evet, bakın şunu alıyorum. Evet, bu şekilde bakın çıkartıyorum ilmeklerimi. Şuradaki ilmekten de çıkartıyorum bir tane. Yine aynı şekilde şimdi bu taraftaki ilmeklere geldik. Burada da yine biraz önce yaptığım gibi bakın şuradan çıkartıyorum bir tane. Sonra şu aradaki minik ilmekten çıkartıyorum. Minik boşluktan. Evet, yine şuradan çıkartıyorum. Bir de yine araya batıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz yani. Bakın buradaki aradakiler daha çok belli oluyor. Bu şekilde araya batıyorum. Bir de buradan bu şekilde devam ediyorum ilmeklerimi çıkarmaya. Evet, başladığım noktaya gelene kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Evet, bütün ilmeklerimi tamamladım. Bu tarafta da olduğu gibi 94 ilmek çıkardım toplamda. Şimdi lastiği örmeye başlayacağız. Çift lastik uygulaması yapacağız. İsterseniz tekli lastik de örebilirsiniz. İlla çift lastik yapmak zorunda değilsiniz. Ama bu şekilde çok güzel duruyor. Bakın şimdi şuraya bir belirleyici yerleştiriyorum. Başlangıç noktam belli olsun diye. Şimdi buradan itibaren bakın ben şu ilmek almaya başladığım yerdeki iplikle şunu da bağladım. Sabitledim yani oraya. Sonrasında şu ipi gizleyeceğim. Şimdi bakın çift lastiği nasıl yapıyoruz? Şöyle birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. İkinci ilmeği yani ters öreceğim ilmeği örmeden şişime alıyorum. Sonra ipi arkaya alıyorum. Diğer düz ilmeğimi örüyorum. İpi öne alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Öne aldım. Ters ilmeği örmeden alıyorum. İpi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Ters ilmekleri örmeden alıyoruz. Düz ilmekleri örüyoruz. Ama ipi öne alma kısmını unutmuyorum bakın. En son düz ilmeğimi ördüm. İpimi öne alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıp ipi tekrar arkaya alıyorum. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Bakın düz ilmeğimi ördüm. Sonda ters ilmeğim var. Onu aldım yine şöyle ipimi arkaya aldım. Şimdi başlangıç noktamın olduğu yerdeyim. Bu sırada bu sefer düzleri örmeden alıp tersleri öreceğiz. Yani yaptığımız işlemin aynısının aslında tam tersini yapmış olacağız. Yani aynısının düzler için olanını yapmış olacağız. Bakın şöyle yapıyoruz. Bu sefer şimdi ipimiz arkada. İlk ilmeğimi yani düz ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi öne alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi öne alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum.
Arkaya aldım ipi, düzü örmedim, öne aldım, tersi ördüm. Arkaya aldık ipi, düzü örmedik, öne aldık, tersi ördük. Evet, bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Yani çift lastiğimizi aslında bu şekilde öreceğiz. Şimdi bu sırada düzleri ördükten sonra, düzleri örmeden aldıktan sonra, tersleri ördükten sonra diğer sırada tekrar tersleri örmeden alıp düzleri öreceğiz. Bu şekilde bir düzleri örüp bir tersleri örüp devam ederek lastiğimizi bir miktar örelim. Sonrasında ne kadar sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, lastiğim istediğim uzunluğa geldi. Toplamda 12 sıra boyunca ördüm. Ama bir örüp bir örmediğimiz için bu tekli lastik gibi değil. Yani tekli lastikte 12 sıra örmüş olsaydım daha uzun olurdu tabii ki. Burada 6 sıra gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ters ve düz ördüğüm sıraların sayılarının toplamı 12. Şimdi son ördüğüm sırada tersleri ördüm. Düzleri örmemiştim. Şu an bu sırada artık kapatacağım. Kapama işlemi yapacağım. Bakın son ters ilmeğimi örmüşüm. Normalde devam edecek olsaydım, bir sonraki sıraya devam edecek olsaydım, düzleri örecektim, tersleri örmeden alacaktım. Ancak ben bu sırada şu anda kapatacağım. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Şurayı kapatabilecek kadar uzunlukta kesiyoruz. Bir yün iğnesi geçirdim ipime. Bu arada kapamayı da iğneyle yapacağım. İtalyan kapama tekniğiyle yapacağım. Normal kapamayla da yapabilirsiniz ama çift lastik olduğu için bu şekilde çok daha güzel duruyor. Şimdi bu şekilde kapamamı yapmak için şöyle yapıyorum. Öncelikle bakın şurada ilk ilmeğime ve ilk ilmeğim şu düz ilmek, ona bir tane ilmek belirleyici yerleştirdim. Bir de onun yanındaki ilmeğe şöyle şu kısımdan bir tane de buradan ilmek belirleyici yerleştirdim. Bir ve ikinci ilmeklerime ilmek belirleyiciyi geçirdim şu anda. Şimdi nasıl yapıyoruz bakın. Burada ipim son ördüğüm ters ilmekte şu anda. Şuradan bakın düz ilmeğimi düz örüyor gibi, normalde düz örgüyü şöyle örüyoruz ya. Düz örüyor gibi alıyorum. İlmeğimi şişten çıkartıyorum. İkinci olarak da bakın şuradaki düz ilmeğe şöyle ters örüyormuş gibi batıyorum. Onu çıkarmıyorum. Zaten o ilmeği çıkaramam şu an. Yanında ters ilmek var. Şöyle geçiriyorum ipimi öncelikle. Başta zor gibi gelecek ama sonradan anlayacaksınız. Şurada biraz ipim dolandı. Onu bir düzelteyim. Evet, ikinci olarak da bakın şu an ters ilmekteyim. Ters ilmeğimi şöyle şu şekilde alıyorum. Ters örüyormuş gibi alıyorum. Şişten çıkarıyorum. Şöyle ipimi çektiriyorum. Sonra diğer ters ilmeğimi alacağım. Onu da şöyle alıyorum bakın. Şöyle arka taraftan öncelikle iğnemi geçiriyorum. Hatta önce şöyle göstereyim, sonra kısa yolunu da gösteririm. İğnemi öncelikle şu birinci düz ilmekle yanındaki ters ilmeğin arasından geçiriyorum. Geçirdikten sonra burada normal düz örüyormuş gibi sanki, bakın düz örüyormuş gibi ters ilmekten iğnemi geçiriyorum şu anda. Tekrar gösteriyorum bakın. Şimdi şöyle şu mantıkta ilerliyor. Düzler, sonra tersler. Yani önce birinci düz ilmeğimi alıp çıkarıyorum. Sonra ikinci düz ilmeğime giriş yapıyorum. Ardından ters ilmeğimi alıp çıkarıyorum. Diğer ters ilmeğime giriş yapıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şimdi düz ilmeklerdeyiz. Düzlerdeyiz. Düz ilmeğimi alıyorum. Şöyle şu şekilde çıkarıyorum.
Diğer düz ilmeğimi de şöyle ters örüyormuş gibi bakın. Giriş yapıyorum sadece. Şimdi düzler bittiğine göre terslerdeyiz. Ters ilmeğimi bakın ters örüyormuş gibi alıyorum. Çıkarıyorum. Şişimden. Bakın diğer ters ilmeğimdeyim şu an. Terslerle tersler, düzlerle düzler demiştik. Bu şekilde diğer ters ilmeğime de kısa olarak şu şekilde olabilir. Yani isterseniz böyle ipi önce iğneyi arasından geçirip çekip sonra giriş yapabilirsiniz. Ya da o kadar uzatmanıza gerek yok. Bakın iğneyi şu şekilde şunu çekeyim aradan. Bu şekilde iğneyi geçirdikten sonra aradan şuradaki ters ilmeğinize şöyle şu şekilde giriş yapabilirsiniz. Hiç iğneyi önce çekmeden. Çünkü öbür türlü çok uzuyor. Bu şekilde bakın. Aldık tekrardan. Evet, şimdi biraz daha bakın pratik şekilde yapalım. Şimdi yine düz ilmeklerdeyiz. Bakın düz ilmeğimi, bakın çıkaracağım düz ilmeği düz örüyormuş gibi alıyorum. Şimdi düzle düz demiştik. Düzü aldık. Bir de diğer düze giriş yapmamız lazım. Giriş yaptığımız düzü de şöyle ters örüyormuş gibi giriş yapıyoruz. Bu şekilde iğnemi çekiyorum sonrasında. Sonra bakın tersteyim şu an, ters ilmeklerdeyim. Çıkaracağım ters ilmeği ters örüyormuş gibi alıyorum. Sonra şu arka taraftan bakın iki ilmeğin arasından öncelikle iğnemi geçiriyorum. Sonrasında şu şekilde bakın ters ilmeği şöyle düz örüyormuş gibi sanki giriş yapıyorum bakın, ama şu arkadan aradan geçirmeyi unutmuyorum. Şöyle ters düz örüyormuş gibi giriş yapıyorum. Yani düz ilmeğin birini çıkarırken diğerine sadece giriş yapıyoruz. Yine aynı şekilde ters ilmeğin ilk ilmeğini çıkarırken diğerine sadece giriş yapıyoruz. Bu şekilde bir iki defa daha göstereyim. Sonrasında tek devam edeceğim artık. Evet, bakın en son terse girişimizi yapmıştık. Şu an düz kısımdayız. Düzlerdeyiz. Düz ilmeğimi bakın şu şekilde düz örüyormuş gibi aldım. Bir de bu diğer düz ilmeğime ters örüyormuş gibi giriş yaptım. İpimi çekiyorum. Sonrasında ters ilmeklerdeyiz. Ters örüyormuş gibi aldım, çıkardım. Diğer ters ilmeğe öncelikle iki ilmeğin arasından iğnemi geçirdim. Sonrasında şöyle şu şekilde giriş yaptım ters ilmeğe. Sonra ipimi çekiyorum. Evet, devam edeyim biraz daha. Evet, gördüğünüz gibi son kısma yaklaşıyoruz. Şimdi bakın düz kısımdayım. Düzü aldım, çıkardım, ikinci düze giriş yaptım.
Terslerde de ters kısma ters ilmeği aldım. Diğer ikinci terse giriş yaptım. Evet, yine düzdeyim. Düz ilmeğimi çıkardım. İkinci düze giriş yaptım. Ters ilmeğimi çıkardım. İkinci terse giriş yaptım. Şimdi bakın son kısımdayız artık. 2 tane burada ilmeğim kaldı. Şöyle şurada başta işaretleme yaptığım o 2 ilmeği, en başta kapama yaptığım o 2 ilmeği işaretlemiştim. İlk 2 ilmeği. Onları şöyle şuradaki şişe alıyorum. İlmek belirleyicilerini çıkarıyorum. Tekrar bakın geri şişimi itiyorum. Buradan bakın şimdi düz ilmekteyiz. Düz ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğe geçiriyorum yine düz ilmeğe. Şimdi ters ilmeğimi alıyorum. Diğer terse geçiriyorum. Sonra bütün ilmeklerimi çıkarıyorum şişten. Burada bakın şöyle biraz ipi çektiriyorum. Son kısmın düzgün şekilde bitmesi için bu işlemi yaptık. Bakın böyle bu şekilde. Şöyle şuradaki ilmeklerden de bakın şöyle gizleyeceğim ipimi. Önce biraz ilerletiyorum. Sonrasında bakın yine buradan ipimi geçirip bir tane düğüm atıyorum şöyle. Buraya sabitliyorum ipimi. Tekrar bu ipi biraz daha gizleriz. Görüntü de güzel olmuş olur. Evet, bu şekilde bu kısmı bitirdik. Gördüğünüz gibi iki tarafında bacak kısmının lastikleri yapılmış oldu. Çift lastik olduğu için gerçekten çok güzel duruyor. Yani tek lastik de denedim ben bunu. Çift lastik gerçekten tek lastiğe göre çok daha tatlı, güzel durdu. Evet, bu şekilde yapalım. Şimdi düğmelerimizi de dikip gelelim. Evet, son olarak düğmelerimi de şöyle askıların olduğu hizaya denk gelecek şekilde diktim. Tulumumuzun arkadan görüntüsü bu şekilde olmuş oldu. Ancak şöyle şunu da belirtmek istiyorum. En başta da söylemiştim. Benim askılarımın uzunluğu biraz fazla olmuş. Yani ölçüm yaparak yaptım aslında. Ama belki bloklama sonrasında biraz daha esnemiş olabilir. O yüzden bir tık daha böyle iliği yukarıdan açmam gerekiyormuş. Veya bir tık daha kısa da örebilirmişim. O yüzden siz de örüyorken kendi askınızın uzunluğunu ne kadar uzun olsun istiyorsanız ona göre, yani tulumun tümden boyu ne kadar uzun olsun istiyorsanız ona göre askınızı örmeye çalışın. Ben zaten bilerek bir tık daha uzun yapmak istedim. Hani ilik açarak uzunluğunu sonra boya göre ayarlayabilmek amaçlı söylemiştim zaten. Bu şekilde uzun yapmak istedim ama bu bir tık daha böyle kısa olabilirmiş veya birkaç tane, bir iki tane daha şöyle yukarıdan ilik açsaymışım tam olurmuş. Ancak bakın şuradan kendi elimle şöyle bir şuraya boşluk oluşturarak buradan geçirebildim, küçük bir düğmem olduğu için. Bir sıkıntı olmuyor. Siz de eğer uzun yaptıysanız bir sıkıntı olmayacaktır. Böyle bir kendim ilik oluşturmuş oldum oraya sonradan. Şimdi şöyle ön tarafa bakalım. Bakın ön tarafta şu kalp yaptığım işlemelerin 3 tanesini ben çalıştım. Şimdi bir iki tane de sizle birlikte yapalım. Bunun için şöyle bakın şu şekilde bir iplik kullanıyorum. Yani kalın iplik olsaydı kalın iplikle yapacaktım aslında bu renkte. Bu böyle beyazla krem arası bir iplik. Şöyle düğüm olmuş. Evet, beyazla krem arası bir iplik. Böyle
ince bir yapısı var. O yüzden ben bunu 2 kat yapacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Evet, şöyle çift kat yapıyorum ipliğimi. Ve yün iğnemden şöyle birleşik olan uçtan şu şekilde geçiriyorum. Uca kadar bakın şöyle getiriyoruz. Ben ipim çok ince olduğu için çift kat yapıyorum. Kalın bir ipliğiniz varsa tek kattan yapın. Ben hatta kalın bir iplik olsaydı onu kullanacaktım bu renkte. Bu böyle kremle beyaz arasında bir iplik. Hani bu rengini çok sevdim. O yüzden buna uyacağını düşündüğüm için tam beyazdan yapmadım. O yüzden bu böyle ince bir ipliği çift kat şeklinde yapıyorum. Söylediğim gibi tek kat yaparsanız daha iyi olur eğer kalınsa ipliğiniz. Evet, şimdi bakın şuradan şöyle şu iki yana kalp yapmışız. Ortaya yapmışız. Şimdi şöyle iki yana daha yapalım. Şöyle şuralara. Şunun hizasının bir tık soluna yapmayı düşünüyorum. Bu taraflara olacakları da. Şöyle bakın bunun hizasından belirleyelim. Şöyle şuralarda bir yerde. Bunun bir iki tane şöyle sol tarafına yapacağım. Bakın şöyle V şeklinde ilmeklerimiz var, görüyorsunuz. Yani yukarı doğru bakıyor. Buradan aşağıdan yukarı doğru ördüğümüz için ilmeklerimiz bunlar. Onların arasına yapıyoruz. Bakın şuradan bir yer belirliyorum şimdi. Ve iğnemi oradan çıkartacağım. Biraz ipi çekiyorum. Arkada küçük de olsa bir ipliği bırakıyoruz. Sonrasında hemen onun alt kısmına batıyorum. Bakın şöyle açarak göstereyim. Şu şekilde. Şuradaki yere batıyoruz. Evet, buraya batıyorum. Şu arkadaki ipliğe dolanmasın. Buraya batıp şöyle çektirdim. Arkadaki ipliği de şöyle hafiften çektirip sonra bunun içerisinden geçiriyorum. Buraya sabitliyorum öncelikle. Evet, sabitlememi yaptıktan sonra bakın zaten çok çektiğimiz için iplik gözükmüyor dahi. Hemen bakın şöyle gösterelim, ipimiz şurada sabit. Şimdi ben şuradan çıkış yapacağım. Şöyle biraz daha netleştireyim. Evet, bakın şurada, şurası değil, şuradan çıkış yapacağım. Buradan çıkıyorum. Çıkış yaptığım yerin yanındaki ilmek 1, onun yanındaki 2. Saydım bakın. 1, 2. Sonra ikinci ilmekle birlikte sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğin ortasına batıyorum. Biraz da çift kat olduğu için düzelterek yapıyorum ilmeklerimi. Yoksa karışık duruyor birazcık. Bu şekilde şimdi birinci yere battık. Sonrasında bakın yine aynı noktadan çıkıyorum. İpliğimizi şöyle tekrardan geçirelim iğnemize. Evet, aynı noktadan çıkmıştım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum bir kez daha. İpimi şöyle çekiyorum. Çift kat olduğu için. Evet, şöyle çektirdim. Ve sonra bakın tekrar aynı noktadan çıktım. Bu sefer sol tarafa yapacağım. 1, 2 sayıyorum. Bakın çıktığım yerin yanındaki ilmek 1, onun yanındaki 2. Sonra 1, 2, 3, 4 buraya battım. Dördüncünün ortasına. Şöyle yine düzelteceğim. Evet, tekrar aynı noktadan batıp çıkıp aynı noktaya geri batıyoruz. Yine düzeltiyorum ilmeğimi. Ve bakın bu sefer şuradan çıkıyorum. Şöyle
Bu ilk battığımız noktaya değil de onun bir üstündeki yere batıyorum bu sefer. Bu şekilde. Şöyle yine düzelteceğim ilmeklerimi. Evet. Düzelttim. Şimdi tekrardan bakın bu sefer sol tarafa batıyorum. Sol tarafta yine aynı şöyle üst noktaya, burada battığımız gibi alt noktaya değil üst noktaya batıyorum. Evet, bu şekilde bakın ilk kalbi oluşturduk. Şuradaki dönen ilmekler biraz daha düzeltilebilir. Sonrasında onlara tekrar bakarım. Bu şekilde kalbimizi oluşturuyoruz. Arka kısımda da şöyle yapacağım. İpin bir tanesini çıkarıyorum. Şöyle şu taraftan geçiriyorum. Bu biraz böyle kayan bir iplik olduğu için düğüm attığım zaman, yani şöyle iğneyle bir tarafa düğüm attığım zaman biraz sanki bana çözülüyormuş gibi geldi. Daha sağlam olması açısından ben şöyle ikisini birbirinden ayırıp sonra ikisini şöyle şu şekilde düğümledim. Evet, sonrasında da bakın böyle bu ipliği de şöyle ikisini birlikte düğümledikten sonra böyle aralardan geçirerek, ama şu kısımdaki yerleri dokunmuyoruz, bakın bozmuyoruz yani öndeki kısmı. Bu şekilde aralardan geçirerek gizleyeceğim ipimi. Aynı şekilde bir iki defa daha geçirip aynı şekilde şunu da geçireceğim ve keseceğim. Bu şekilde gizleyeceğiz ipliğimizi. Evet, bu şekilde bakın ilk kalbi oluşturduk. Tekrardan şuraya bir tane daha yapacağız şimdi. İpimi tekrar çift kat olacak şekilde ayarladım. Hizamı da ayarladım biraz önce bahsettiğim gibi. Şu şekilde bakın ayarladığım yerden çıkıyorum. Hemen onun altından şöyle batıyorum. Evet, arka kısımda bakın ipi şöyle biraz çekip ucu birleşik yerden ipimi tekrar sabitledim. Evet, ipi tekrar bakın sabitlediğimiz yerden, bakın ip şurada, hemen şuradan çıkış yapacağım ben. Evet, bu noktadan çıkış yaptım. Ve ne yapıyorduk? Çıkış yaptığımız yerin yanındaki ilmek, yani şu ilmek bakın, ve onun yanındakini 1 2 şeklinde saydık. Sonra 1 2 3 4, dördüncü ilmeğin ortasına battık. Yine düzelterek ayarlıyorum. Yine aynı noktadan batıyorum, çıkıyorum. Şöyle biraz çekiştiriyorum, düzeltiyorum ve yine tekrar aynı noktaya batıyorum. Düzeltmelerimi de yaptım. Şimdi şu noktadan çıktım. Yine aynı noktadan. Ve yine sayıyorum. 1, şöyle biraz daha netleştireyim. 1 2 saydım. 1 2 3 4. Dördüncü ilmeğin ortasına battım. Tekrar aynı noktadan çıkıp yine aynı noktaya battım. Yine düzeltmelerimi yapıyorum. Evet. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz mesela. Böyle
daha da böyle sivri bir görüntüsü var. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben şöyle biraz daha oval bir görüntü olsun istedim. Bu sefer bakın şuradan çıktım. İlk yaptığım sağ taraftaki kalbin uç noktasından çıkıyorum. Ve şöyle bir üst noktaya, yani şuraya batıyorduk ya, orası değil bir üst noktaya batıyorum bu sefer. Batıp yine ilmeğimi düzeltiyorum burada. Tek kat yaptıysanız zaten ilmek düzeltmeye de çok ihtiyacınız olmayacak. Ve bu sefer sol taraftaki kalbin uç noktasından çıkıp tekrar bakın yine o battığımız, biraz önce battığımız üst noktaya battım. Yine şöyle ilmeğimi düzelteyim. Şöyle bakın, sıralı dursun istiyorum biraz daha. Evet. Bu şekilde ayarladık. Evet, gördüğünüz gibi böyle bu şekilde oldu. Arkadan yine biraz önce söylediğim şekilde ipimizi gizleyeceğiz. Bu şekilde de sonlandırmış olduk tulumumuzu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve son olarak yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Videomu beğenip yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.